Yakadan başlayacağız. Yakadan başlarken ben bir zincir sayısı vermiyorum. Çünkü kullanacağınız ipin kalınlığına göre zincir sayısı değişecek. Santim ölçüsüyle gideceğiz. 4'ün katları şeklinde zincirimiz var ama 4'ün katları artı yanına 2 tane daha zincir çekerseniz iyi olur. Toplam 60 santime yakın bir zincir çekiyoruz. Eğer bedeniniz small mediumsa bu zincir 55 santim de olabilir ama large ya da x large'sanız 60-62 santim kadar yaka açıklığı benimki gibi olsun istiyorsanız 60-62 santim kadar zincir çekmeniz gerekiyor. Tam ortayı zincirin şu şekilde bir çengelli iğneyle ya da bir iplikle ya da bir tokayla belirleyin, işaretleyin. Burası bizim köşe noktamız olacak. Başlangıçta izleyeceğimiz metot şu şekilde. Kullandığım tığ koton iplik ve 5 numara tığ kullandım. Normalde 3,5'la örülebilen bir ip ama ben 1,5 numara daha büyük bir iple tığla ördüm ki biraz bluzum salaş olsun. Koton ip sert bir ip olduğu için 5 numara tığla örmeyi tercih ettim. Merserize ile örüyorsanız da yine yarım ya da 1 milim daha büyük bir tığla örebilirsiniz. 2, 3. Şimdi normal bir bebe ipiyle modeli göstereceğim. Daha ince bir iple ördüm normalde. Bu bebe ipi başlangıç noktama şöyle 2 seferde yukarıya çıktım. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 trabzan görüntüsünde. Başlangıçtaki 3 zincir ilk trabzan gibi düşünün. 2 tane zincir çekiyorum. Bakın şimdi 1, 2, 3 dördüncü boşluğa. Dördüncü zincir boşluğunun içine ve aynı boşluğa yan yana değil. Hepsi aynı boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar yine 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 dördüncü boşluğun içine. Toplamda yine aynı boşluk içine 3 tane olacak şekilde trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 dördüncü boşluğun içine. Yine 3 tane trabzan. Çengelli iğne ile işaretlediğim bölüme kadar bu metodu izleyeceğim. Orta bölgeye yaklaşıyorum. Tam ortada işaretlediğim bölüme kadar yaklaşıyorum. Şimdi bu bir zincir ileride bir zincir geride çok sorun değil. Önemli olan ortanın burası olduğunu bilmek. Yani hani normalde 2 zincir atlıyoruz ya, buraya denk gelmemiş olabilir, sorun değil. Şimdi 2 zinciri çektik. 1, 2, 3. Bakın 3'e denk gelmiş burası mesela. Bir tane daha atlayalım. Dördüncüye denk gelecek şekilde ortada bir köşe oluşturuyoruz. Bunu nasıl oluşturuyoruz? Aynı boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğun içine, eğer çok sık örüyorsanız buradaki zincir sayısını 3 yapabilirsiniz. Aynı boşlukta çalışıyorum. Bakın hepsi aynı boşlukta. Toplamda 3 tane yine trabzan yapıyorum. Bakın burası bizim yakamızın orta noktası oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sağ tarafta varsa buraya da 7 tane yapıp bırakmamız lazım. 7 kutucuk. Eğer 8 kutucuksa burası da 8 kutucuk. 9 ise burası da 9. Göz kararı gideceğiz. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar dördüncü boşluğa atlayarak buradaki kutucuk sayısını da yine buradakiyle eşit oranda yapana kadar çalışıyorum. Burada 1-2 tane zincir artabilir, sorun değil, onu kesersiniz sonra. Benim yaka ölçüm bu olacak. Şimdi large ve x large bedeni açıkçası hiç denemedim. Biraz deneme yanılma yoluyla bulacaksınız. Benim bu ördüğüm small ve medium beden için buradan da yanlardan genişleterek bluzunuzu büyütebilirsiniz. Evet, bakın burayı bitirdim. Ortada bir köşe oluşturdum ve burayı da bitirdim. Buradaki kutucuk sayısıyla buradaki kutucuk sayısı birbiriyle eşit. Şimdi ikinci ve üçüncü sıra metotlarını anlatacağım. Şu an sadece yakayı anlatıyorum. Gövdeye geldiğimizde metot değişecek. Gövde metodunu dikkatli izlemeniz gerekiyor. Yoksa modeliniz genişler. 1, 2, 3,
4, 5. Kutucuğun üzerinde başlarken 5 tane zincirle başlıyorsunuz ve boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorsunuz. Normal yine bizim hep alışık olduğumuz bir metot bu tığ işinde. 3 kutucuk, araya 2 zincir ve yine boşluklara 3 kutucuk şeklinde ortaya gelene kadar, şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Şu anda sadece yakayı örüyoruz. Bu arada renk konusunda bir bilgi vermek istiyorum. Evinizde kalan iplerle de örebilirsiniz. Rengarenk, tek renkle örebilirsiniz. 2 renkle örebilirsiniz benim gibi. Ama şunu bilmelisiniz ki kullandığınız renklerin, iplerin kalınlığı birbirine eşit olmalı. Farklı kalınlıklarda olursa genişleme ve daralma olur. Köşeye geldim. Köşe noktada 3 tane buraya trabzan yaptım. Şimdi köşeye gelirken 2 tane zincir çekiyorum. Yani orta bölüm, köşe derken ortayı köşe haline dönüştürdük. 3 tane trabzan, 2 tane zincir ve aynı boşluğun içine yine 3 tane trabzan yaparak orta bölümü oluşturuyorum. Sonrasında tekrar 2 zincirle çıkıyorum ve boşlukları 3'er trabzanla sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bu şekilde. 2 zincir, 3 trabzan. Sıra sonuna geldiğimizde bakın böyle son kutucuğumuz var. Buraya 2 tane zincir çekiyorum ve son kutucuğun en baş noktasına, tepe noktasına batarak bu şekilde bir boş kutucuk oluşturuyorum. Şimdi 3. sıra metodumuz 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Boşluğun içini sadece 2 tane trabzanla dolduruyorum. Başta çektiğimiz 3 zincir ilk trabzan görevi görüyor. 2 tane zincir çekiyorum ve yine aynı metodu sürdürüyorum orta boşluğa kadar. Yine her bir boşluğun içine 3'er tane trabzan yapıyorum. Aralara da 2'şer tane zincir çekiyorum. Small ve medium bedenler için yakada yapacağımız son sıra, sonra gövde metoduna geçeceğiz. Ama large ya da X large bedenseniz 2 sıra daha bu metotla ilerlemeniz gerekiyor. Yani başlangıçlarda kutucuğun üzerine 5 zincir çekip şuraya batarak boş kutucukların üzerine de 3 zincirle çıkıp içini 2 trabzanla doldurarak toplam 5 sıra öreceksiniz. Large ve X large bedenler için konuşuyorum bunu. 2 tane zincir çekiyorum. Orta boşluğa gelene kadar ilerliyorum. Orta boşluğa geldiğimde metodu yine aynı şekilde 2 zincirle orta boşluğu 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanla doldurarak burada yine böyle bir V görüntüsü veriyoruz. Yine 3 trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekip normal boşluklara 3'er trabzan yaparak metodumu sıra sonuna kadar sürdüreceğim. Evet, bakın böyle geldim. Şöyle çıktım. Small ve medium bedenler için artık yaka işlemimiz tamamlanmıştır. Large bedenseniz bunu 3 değil 5 sıra öreceksiniz. X large'sanız 7 sıra örmenizi tavsiye ederim. Çünkü buradaki kutucuk sayılarını hep arttırmamız lazım ki gövde genişlesin. Ama X large için bir garanti veremiyorum. Dediğim gibi hiç denemedim. Dar olabilir. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Önemli olan şey şimdi gövdeyi oluştururken son sıramızın bu şekilde bir kutucukla bitiyor olması. Biten kutucuğa burada iple bağlıyorum. Gövdeyi oluşturmaya başlayacağım artık. Ve gövdeye başlarken gövde metodumuzda kenarlarda daraltma yapacağız. Çünkü ortada hep bir genişleme olacağı için buralardan itibaren kenarları daraltarak bir denklik kurmaya çalışacağız. Her zaman gövde bölümünde 3 zincirle başlıyoruz. Asla 5 zincir çekmeyeceğiz artık. 3 zincirle başladık ve bakın ipi tığın üzerine alıyorum. Dolu kutucukların olduğu sırada hemen 3 zincirle buraya atlıyorum ve 3 trabzan yapıyorum. Bakın dolu kutucukların olduğu sıranın metodunu anlatıyorum şu anda.
Buraya 3 tane trabzan yaptım. Yine aralara 2 zincir. Burada şuraya kadar, son bölüme kadar, buraya kadar metot hep aynı diğer sıralarda olduğu gibi. Yine 2 zincir 3 kutucukla geleceğim. Ortayı 3 trabzan, 2 zincir 3 trabzanla dolduracağım. Sonra 2 zincir çekip kutucukları yine 3 trabzan, 2 zincir şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet, bakın böyle ördüm. Aynı metotla geldim. Sıranın sonunu ne yapıyorum? Burası çok önemli. Hiç zincir çekmiyorum. Artık yanları hep daraltarak gideceğim model bitene kadar. İpi tığın üzerine aldım. Zincir yok. Şu son boşluk noktasına tığımı geçiriyorum. 3 seferde yukarı çıktım. Üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde. Bakın burada da bir eğim vermiş olacağım böylece. Sonra 3 zincir, başlangıçlar hep 3 zincir olacak bundan sonra. 3 zincirle yukarı çıkıp ilk boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. Yanlar daralacak, ortadan arttırma yapacağız bu şekilde. Metodumuz bu. 2 tane zincir ve yine ara boşluklar 3 trabzan. İkinci sırayı da bitirdim. Sıranın sonuna geldim. Bakın son pembe kutucuğum burada. Hiç zincir yok. Hiç zincir çekilmedi. İpi tığın üzerine aldım. Pembe kutucuğun son boşluğuna 3 seferde yukarı çıktığım bir trabzan yapıyorum ve diğer renge geçiyorum. Diğer renge geçerken artık metodu öğrendiniz. Böyle bol bırakıyorum bakın. Şurada daralma olmasın diye koparıp tekrar da birleştirebilirsiniz ipleri. Böyle bol bir ip bırakıyorum. 3 tane zincirle çıkıyorum ama şu pembeyi de sıkmayı unutmuyorum burada bir kısaltma yapmak için. 3 zincirle çıktıktan sonra ilk dolu kutucuğun yanındaki boşluğa hemen atlayıp metodumu tekrar ediyorum. Hep 3 zincirle başlayacağız. Yanlar daralacak, ortadan bir genişleme sağlanacak. 2 tane zincir ve boşluklar 3 trabzanla dolup aynı metodu sıra sonuna kadar ilerleteceğiz. Sıra sonunda burayı 3 tane trabzanla doldurduktan sonra ipi tığın üzerine alıp şuradaki son noktaya, son dolu kutucuğun en son trabzanın tepe noktasına üçlü trabzan yaparak tıpkı buralarda olduğu gibi aynı metotla ilerleyeceğiz. Ben size bitmiş halini göstereyim. Bitmiş hali bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu bitmiş halimiz. Yanlardaki o ip geçişlerini gizlemek için yanlara trabzan yaptım. Aslında bu trabzanı eğer modeliniz dar olduysa genişletmek için yanlara 3-4 sıra aynı renkten trabzan örebilirsiniz. Mesela siyahla 3 sıra aynı renk trabzan örebilirim. Bu yanlarda genişlemeyi sağlar. Dar olan bluzumu genişletir. Şimdi bunu nasıl yaptım onu göstereyim size. Bakın bluzumun şöyle orta tarafı, bunlar da yanlar, yan bölgeler. Yanlara şöyle ördüm. Hemen göstereyim. Her bir boşluk bakın ip geçişleri var. Bu çirkinliği ortadan kaldırmak için ipi tığın üzerine alıyorsunuz. Bu şekilde ikili trabzan. Boşluğun içini 3 tane trabzanla dolduruyorum. Bu kadar. Tekrar bir boşluk daha var. İsterseniz şuraya bir trabzan da yapabilirsiniz. Bunun içini de 3 trabzanla dolduruyorum. Böylece yanlarda temiz bir görüntü oluşuyor. Bakın her bir boşluğun içini 3 tane trabzanla dolduruyorum. Benim size tavsiyem mesela burayı 3-4 sıra örüp bluzunuzu genişletmek istiyorsanız bu metodu çok yakada yapmayın. Yakada 3-4 sıra yaparsanız omuzdan çok genişleme olur, çirkin durabilir. Şuraya yaka kısmına kadar yapın. Hatta yaka kısmı da değil, kol altına kadar yapabilirsiniz. Çok yanlardaki genişleme yakada çirkin durabilir. Yani üzerinizde ölçerek gidin. Yaka dar geldiyse yaka tarafını dikin. Örün pardon. Şimdi isterseniz şu alttaki üçgen kısmın kenarlarına püskül yapabilirsiniz. Püskül yapabilirsiniz. Bu daha şık gözükmesini sağlar tuniğinizin. Evet, birbirinin aynı iki parçayı da bitirdim. Şöyle göstereceğim size. Bitirdim. Üst üste koyuyorum. Altlara ben püskül yaptım. Yapmaya da bilirsiniz. Şimdi şöyle yakanın sadece şurasını dikeceğim. Şöyle küçük bir bölümünü.
Şu kadarlık bir kol payı bırakacağım ve aşağıya dikeceğim. Burada da aynı şekilde üstü dikeceğim. Kol payı bırakacağım ve aşağıya dikerek tuniğimi bitmiş hale getireceğim. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.